Merhaba sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir günden yine hepinize selamlar, saygılar olsun. Bugün Kaz Dağları'ndan çok güzel bir köyden içme suyu almaya gidiyoruz. Dağlardan gelen bir pınardan, bir çeşmeden alacağız. Buralarda suya para vermiyoruz. Hem de çok doğal bir şekilde ihtiyacımızı karşılıyoruz dersek yalan olmaz zannedersem. Yaklaşık bir herhalde 10 kilometrelik bir yol gideceğiz. Bu 10 kilometrelik yol sonunda su alacağımız yere de ulaşmış olacağız inşallah. Yol böyle, bu yol hangi yol arkadaşlar? Çanakkale-İzmir yolundan gidiyoruz. Çanakkale istikametine doğru gidiyoruz. Dediğim gibi yaklaşık 7-8 kilometre sonra su alacağımız yerdeyiz. Tabii şimdi konumuz ne olsun? Çok sık sorular geliyor. Abi 100 cc motosiklet aldın. Nasıl, memnun musun hayatından, motosikletten? Bu sorulara da hem bir yanıt vermiş olayım isterseniz. Bu arada 100 cc ile abi uzun yola çıkılır mı? İşte hiç çıktım mı gibilerden de sorular geliyor. Şimdi biz bu 100 cc motosikleti aldığımızda arkadaşlar bu motorun bizi kaldırmayacağını düşünmüştük. Yani 2 kişi biniyoruz sonuç itibariyle motosiklete. İşte rampalarda çıkamayacağını, zorlanacağımızı düşünmüştük. İlk aldığımızda rodos süresini tamamlamadığımızdan dolayı 2 kişi bindik ve yollarda bayağı zorluklar çekmedik değil. Evet, rampa çıkmadı, tıkandı vesaire. Ve hemen bir karar aldık. Dedik ki bunu 150 cc'ye çevirtelim. 150 cc ile biraz da gidelim. Ne yaptık? Gittik işte bir yerini değiştirdik, bir parçasını değiştirdik. Ondan sonra motorda kasılmalar meydana geldi. Nedir? İşte birinci, ikinci viteste böyle silkeliyor, gaz kesiyor vesaire. Hay Allah'ım, dedik ki bu iş ne olacak böyle ya? Biz böyle motosiklet kullanamayacağız. O zamanlar da kış aylarıydı arkadaşlar ve burada -2, -3'lerdeydi. Bazen -5'lerdeydi. Ondan sonra dedik ki tamirciye götürdük servise. Dedi ki abi dedi bu dedi belli bir süre sonra alışır dedi. Hakikaten dediği gibi oldu. Yaklaşık bir ay sonra motosiklette gözle görülür düzenlemeler başladı. Düzenlemeler olmaya başladı. Daha sonra sorunlar bitmiyor tabii Çimbalı motosiklette. Bu kez far patlatma, ampul patlatma, park lambalarını patlatmaya başladı. Bunun için de servise başvurduğumuzda abi dedi arkasında fanlı bir tane led far var dedi. Bunu taktığın zaman dedi bir daha dedi kesinlikle ampul kesmeyecek. Fiyatı ne kadar? Abi fiyatı bu kadar, sana şu kadar olur dedi. Bayağı bir indirim yaptı. İyi kardeş dedik, tak bakalım. Onu da taktırdık. Onu taktırdığımız günden bu yana herhangi bir şeylik yaşamadık. Gerçekten adamın dediği gibi, servisin dediği gibi motosiklette şeytan kulağına herhangi bir far patlaması yaşanmadık. Daha sonra sorunlar bitmiyor değil mi? Amma çok sorun yaşamışız biz bu aletle ya. Gerçi bunlar ufak tefek sorunlar ama işte insanın ne de olsa canını sıkıyor. Daha sonra çekim yaptığımız için şöyle bir USB bağlatalım dedik. USB'yi bağlattık gidip elektrikçide. İlk zamanlarda çok güzel çekimler yaptı böyle uzun süreli. Ondan sonra başladı sigorta patlatmaya. Tabii hele ilk patlatma olayını size anlatsam dağ başında yalnızım. Ve motosiklet hakkında hiçbir şey bilmiyorum zaten, yani tamiratı konusunda en ufak bir şeyim yok. Dağın başında meğersem sigorta atmış. Sigorta attıktan sonra tabii ben Allah Allah marşa basıyorum, yok o bu. Ondan sonra servise telefon açtım, dedim abicim motosiklet çalışmıyor. Hiçbir gösterge hiçbir elektrik geldiğine dair bir belirti yok. Dedi ki abi sigorta patlamıştır. Atmıştır. Ya dedim bu sigortası nerede? Abi yan kapağı aç. Abi yan kapağı aç da nereden aç? Hayatımda ben yan kapak açmış bir adam mıyım? Neyse öyledir böyledir tarif etti vesaire, işte WhatsApp'tan bağlandı görüntülü, abi bak dedi şurasından sökeceksin, aman dikkat et tırnaklarını kırma vesaire. Neyse söktük, onun içinde dedi yedek bir tane sigorta vardır.
Abi sigortayı bulduk akünün orada da içinde yedek sigorta yok. Ne yapacağız? Abi dedi bir tel bul dedi. Telle dedi sigortanın girdiği yere dedi artı eksi yap dedi. Üzerine sigortayı bağla çalıştır. Aga daha başında tel nereden bulacağım? Sağa bak sola bak yok. Ne yapacağız dedim gel beni al. Abi neredesin? Konum at. Konumu attık. Abi sen bana 40 kilometre uzaklıktasın. Benim işim var. Ben gelemem abi. Nasıl olacak bu iş? Abi bilmiyorum. Başının çaresine bak. İtele motosikleti. Ya motosikleti itele de kardeşim. Dağın başındayız. Nasıl itekleyeceğiz? Neyse oradan bir araç geçerken işte köylü bir vatandaşımız Allah razı olsun. Abi şöyledir böyledir. Ne oldu kardeş falan. Sigorta migorta. Abi dur dedi benim evde dedi çocuğun motoru var dedi. Onda dedi yedek sigorta vardır. İyi abi. Neyse adam bastı gitti arabayla. Ben kaldım yine dağ başında yalnız. Bir yarım saat sonra adam geldi. Abi buyur sigortayı. Abi buyur da nasıl takacağız? Adam da bilmiyor. Neyse yeniden servisi aradım. Servis bana tekrardan görüntülü bir şekilde tarif etti. Neyse taktık sigortayı, marşa bastık. Çalıştı. Neyse çıktık yola, dönüş yoluna. Artık servise doğru gidiyorum yine dağ başlarından. Bir çeşme gördüm. Dedim şu çeşmede bir suratımı yıkayayım ya. Kan revan içinde kalmışım hava sıcaklığından dolayı. İstop ettim motosiklete. Abi nereden istop ettim ben o motosiklete? Gittim işte suratımı yıkadım, suyumu içtim vesaire. Ulan marşa basacağım. Çıt etti. Sigorta yine gitti. Ne olacak? Motosikleti orada bıraktım. Köy yeri de gözüküyor böyle uzaktan böyle. Dedim motosikleti şöyle bir kenara çekeyim. Ben gideyim dediğim şu köye. Abi ufaktan gittim köye. Köyde neyse motosikletler dedim ya bu bölgede çok motosiklet kullanan arkadaşlar var. Gittim köye bir motosiklet kullanıcısından rica ettim. Abi başım üstünde dedi. Verdi sigortayı. Neyse taktık. Bu kez dedim ki aradım servis abi dedim bak bu şase yapıyor bir yerden. Nasıl olacak bu işi? Nasıl çözeriz bunu? Takıyorum ben ama yine patlayacak bu sigorta. Dedi abi dedi o bağladığın USB'nin dedi kablosunu takip et dedi. Bağlanan yerden dedi sök o kabloyu. Neyse açtık farın ön tarafından almışlar bu USB'ye de elektriği. Söktük onu. Kabloyu çektik oradan kablolarını. Uçlarını Allah'tan arkada bantı var. Nedir adı? Elektrik bantı var. Elektrik bantı ile iyice bantladım oraya. Marşa bastım abi çalıştı. Neyse bastık gittik. Servise kadar götürdü o motosiklet bizi. Servise kadar gittik de servisçinin işi var. Ulan adamı yerinden kıpırdatamıyoruz. Şöyledir böyledir. Ona rica buna minnet bir elektrikçi buldular bana yine. Gittim elektrikçiye dedim bunu aküden çeker misin abi? Buradan iptal edip çekerim abi. Neyse çekti. Abi borcumuz ne kadar? Ne borcu abi dedi. Bunun için para mı alınır dedi. Haydi. Neyse zorla cebine bir 20 lira sıkıştırdım. Yok abi dedim emeğin yani sonuç itibariyle 5-10 dakikada olsa uğraştın. 20 lirayı sıkıştırdık. Şimdi o günden bugüne maşallah var. Arkaya 6 tane sigorta aldım. Tanesi 1 liradan. Abi 1 lira. Ondan sonra onları aldım, koydum kutunun içine. Şimdi Allah muhafaza olur ya bir şey olur sigorta migorta atar yine. Hiç olmazsa bu kez tedarikli olalım. Dağ başına çok gidiyoruz. Öylece kalsın. İşte Çin malında yaşadığımız sorunlar bunlar. Daha sonra bu ses geliyor görüyorsunuz takır tukur takır tukur takır tukur. Bunları ayartı çekmeye çalıştık. Götürdük servise. Yaptı. Ayartısını çekti bu takır tukur sesler gelmiyordu. Abi 3 gün geçti. Yine böyle rampalarda düşük devir çıktığımız zaman takır tukur takır tukur takır tukur motordan sesler geliyor. Neyse. Ona da eyvallah. Çin malı. Uzun yola gelince şimdi Haziran'ın 1. veya 2. haftası bir 400-500 kilometrelik yola çıkacağız. Bakalım o yolculuğumuzda başımıza neler gelecek Allah muhafaza. İnşallah herhangi bir sorun olmadan gider geliriz. Bir arıza yaşamadan.
200 kilometre, 250 kilometre bir gün içinde yol yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. İnşallah bu 400-450 kilometrelik rotamızda da bir sorun yaşamayız. 150 cc'ye çevirdin abi, memnun musun diyenlere, abi karbüratör sipariş verdim. Motosikleti karbüratörlüye çevireceğim. Onu da söyleyeyim. Yaklaşık bir 300-400 liralık masrafı var. Diyeceksin ki abi deponun değişmesi gerek. Yok, depo değişmeden de yapabiliyorlarmış. İşte enjeksiyondan çıkıp karbüratörlüye döneceğiz. Çünkü neden? Biz böyle dik yokuşlardan falan çok çıkıyoruz. Hadi tek başınayken çıkıyor da iki kişiyken çok zorlanıyor motosikletimiz. Onun için karbüratörlüye çevirip böyle rahat rahat keyfimize bakalım diyoruz. Yani kısaca başımızdan geçenler bunlar arkadaşlar. Hep böyle acayip şeyler benim buluyor diyorum ama yok, beni bulmuyor. İnternetten izliyorum, forumlardan okuyorum, yazışmalardan görüyorum. Çin malının her zaman böyle, her motosiklet için, sadece Mondial için geçerli değil arkadaşlar. Her motosiklet için Çin mallarında maalesef böyle olaylar oluyor. Hazırlıklı olacaksınız. Kendinizi üzmeyeceksiniz. Ay benim motoruma ne oldu demeyeceksiniz. Olayı sakin bir şekilde karşılayacaksınız. Ufak tefek sorunlar çıkıyor. Bunlar da halloluyor. Evet, biraz geç oluyor. Belki biraz dağ başında yalnız kalabiliyorsunuz ama az. Doğayla bütünleşiyorsunuz. Daha iyi değil mi? Yani doğa ve siz ve motosikletiniz. Evet, şimdi su alacağımız yere yaklaştık. Suyu buradan alacağız, bu köyden. Bilaller köyü. Güzel bir köy. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten aldığımız yerde. Haftada bir kere geliyoruz. Bir damacanayı dolduruyoruz. Taze güzel suyumuzu içiyoruz. Bir damacana 35 lira olmuş. Ha diyeceksin ki abi oraya gidene kadar kaç paralık benzin yakıyorsun, git gel. Olsun, hem gezinti oluyor bize hem de doğal su be abi. Her şey para demek değil yani. Günlerce, haftalarca damacananın içinde, plastik damacananın içinde güneşin alnında durmuş suyu içmektense abi 40 lira da olsa masrafı, yani gelip buradan alıp içmek daha iyi. En azından akan su, temiz su, o misler gibi, tadı şeker gibi. Gerçekten hoş bir tadı var suyumuzun, aldığımız yerin. Tek sorun damacanayı bağlarken motosiklete sorun yaşamamız. Bakın araba gelmiş. Bizim gibi o da su almaya gelmiş herhalde. Evet. Su almaya gelmiş o da. Şöyle park edelim biz şurada. Hadi bakalım. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.